Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda ve etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberim. Bugünkü etkinliğimiz arkadaşlar Mega Yengeç. Aleykümselam Emir, hoş geldin. Ama öncesinde daha yaklaşık bir 10 saniyemiz var. Timimiz bu arkadaşlar. Timimize buyurun gelin. Şöyle hemen bakalım. Evet, saniyeler kaldı. 5 saniye. Fikriye Güner. Aleykümselam, hoş geldin Fikriye. Ve yengecimiz başladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu yengeçte farklı taretler var. Hakan, hoş geldin. Estağfurullah Hakan. Rıza, sizler de adamsınız. Teşekkür ederim. Evet, Gambot yengeci arkadaşlar. Şöyle bir gözlük yapalım. Yeni taretler gelmiş. Bunun adı neymiş? Topçu şoku. Bizim bu Gambot yetenekleri, nelerimiz var Gambot yeteneklerinde? Şöyle bir bakayım. Bir, topçu atışı, topçu birliği. İki, yaylım ateşi. Anam. Bir de şu şok atar. Şok bombası. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapayım? Bir şunları bir tozlayayım da. Yükseltecek binam yok arkadaşlar. Kazanacağım şeyler, ganimetler ilk etapta şu kristale gidecek. Sonrasında boşa gidecek. Bir de şu gravüre bir bakayım. Kimyayı seçeyim şuradan. %30 %30'dur. Ganimet kazanalım oradan biraz. Şimdi evet, taklit oyununda geldi. Ona sonra ilgileniriz. Birinci aşamadan itibaren şuraya bir tane piyade alayım. Şuraya bir tane evet ağır silahlı alayım. Sonrasında bir tane tank alayım. Bunlar tanklar yavaş ilerler. Gerçi kabile bonuslarında hızlandırıcı var ama. Şimdi Yiğit abi, geçen sefer 5 günlük anında eğitim gelmişti. 40 TL yengeçte. Yine öyle bir şey olur mu? Valla şimdilik yok herhalde. Bir bakayım. Tüccar geldi. Ne geldi? İnşaatçılar var. Ekstra inşaatçılar var. Anında eğitim şimdilik yok arkadaşlar. İnşallah gelir. En azından yarın veya yarından sonra, yengeç bitmeden. Evet. Fikriye Güner abi, ev vlogu gelir mi? Gelmez. Kolu kopmuş ahtapot. Teşekkür ederim. Ferdi, kolay gelsin abi. Adana'dan selam demişsin. Aleykümselam. Ben de Çanakkale'deyim. Çanakkale'den de sizlere selam olsun. Abi Adnan abi, sonardan %100 kaynak mı aldın? Yo, %100 kaynak almadım arkadaşlar. Sonarı göstereyim size. Maalesef sıfırlanacak dediler. Ben de gördüğünüz gibi sıfırladım. Ama sıfırlanmadı. Keşke biriktirseymişiz, harcamasaymışız. Ben de ne yaptım? Bol bol kristal aldım. Şu parçacıkları topladım. Birazcık altın aldım. Artan parayla toz aldım. Şurada bir miktar toz aldım. Sonra şuradaki jetonları aldım. Sonra zaman atlatıcı bunları aldım. Yani kazandığım jetonları bu şekilde harcadım. Ama maalesef sıfırlanmadı. Sıfırlanmadığını bilseydim kesinlikle ama kesinlikle bu hesabımda ihtiyacım yok ama diğer hesaplarımda ihtiyacım var. Yani büyük ihtimal sınırsız inşaatçıyı kesinlikle alırdım. Maalesef kandırıldık. Yani niye kandırıldık? Aslında kandırılmadık da niye böyle bir şey yaptılar ben de bilmiyorum. Mesela şuradan Sonar'ın kendi sayfasına baktığımızda, bakın burada important kısmında yazıyor. İngilizce yazıyor ama bunu Türkçesine çevirdiğimizde ne diyor? Etkinlik bittiğinde mutlaka jetonlarınızı harcayın. Çünkü sıfırlanacak diyor kısacası. Buradaki uyarıya dikkat ederek hareket ettik. Jetonları harcadık. Keşke harcamasaymışız. Evet. Evet. Abi kaçıncı karargahtan sonra full zoka saldırısı yapalım? Valla karargahtan ziyade
şöyle söyleyeyim size. Full Zoka saldırısı yapmak için elbette gambot heykellerinizin ve artı hasar heykellerinizin yüksek olması gerekir ya da sayısı bir miktar fazla olması gerekir. Çünkü enerji lazım size. Gambot enerjisi artı şurada göstereyim. 1 işaret fişeği. 2 sis. 3 şok bombası. Bakın bu üçü de çok önemli eğer Zoka kullanıyorsanız. Bunların da seviyeleri bir miktar yüksek olsun. Deneyin. Bu üç tane gambot yeteneği aktifse ve heykellerinize de iyi kötü güveniyorsanız bir iki tane full Zoka denemesi yapın arkadaşlar. Bir deneyin. Baktınız olmuyor. O zaman bekleyin. Sisi süresini arttırın. Yani bir kademe yükseltin. Şok bombasının süresini arttırın. İşaret fişeğinin süresini arttırın. Bu şekilde yavaş yavaş full Zoka kullanmaya başlarsınız. Yani full Zoka'yı ilk andan itibaren kullanmaya başlayın. Sıkıntı yok. Evet, bakalım. Adnan abi duyuru geç. Pazar günü 17'de aylık stoklar yenilecek. Evet. Şuradaki hem haftalık stoklar, teklifler yenileniyor bu pazar. Hem aylık. Yani biriktirdiğiniz jetonları ne yapabilirsiniz? Gönül rahatlığıyla pazar günü harcayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre. Adnan abi 57 levelim, karargahım hala 20. Karargahı bugün basayım mı sizce? Şimdi gençler, her zaman söylüyorum. Eğer karargahınızın yükseltilme zamanı geldiyse, yani şuradaki tecrübe puanınız yeterliyse kesinlikle karargahı yükseltin. Karargahla birlikte hemen radarı yükseltin. Cephaneli yükseltin ve heykeltıraşı yükseltin. Bakın bunlar önemli. Ardından gemileri yükseltin. Tabi bunları yükseltmek için de yerine göre depoları da yükseltmeniz gerekir. Onları da yavaş yavaş yükseltin. Yani yükseltmelerinizi bu şekilde yapın. Savunmaya asla ve asla ganimet harcamayın. Bakın ben savunmaları en sona bıraktım. Ne kaybettim? Hiçbir şey kaybetmedim. Maksimum oldu mu? Oldu. Bana bir faydası var mı? Yok. Önüne gelen çarpıp geçiyor zaten. Bakın şuraya bakın. Gelen almış, giden almış. Gelen almış, giden almış. Bir de hiç çoğu kişi sıfır zayiatla ya da bir iki zayiatla alıp gidiyor. Gördüğünüz gibi bakın sıfır zayiat. Adam karışık düzen saldırmış. Bakın sıfır zayiat. Yani savunmanın çok da büyük bir esprisi yok arkadaşlar bu oyunda. Elbette var ama o kimler için var? Sıralama kasanlar için var. Yani sıralama kasmıyorsanız çok da önemli değil. Yani her zaman söylüyorum bu oyunda en önemli savunma saldırıdır arkadaşlar. Ve en önemli silahınız da kesinlikle ve kesinlikle heykelleriniz arkadaşlar. Yani askerlerinizin seviyesi ne olursa olsun, gücü ne kadar yüksek olursa olsun, eğer heykel desteği yoksa hiçbir işe yaramıyor. Evet. Hakan Altun bas Mehmet demişsin. Mustafa Yağız. Selamünaleyküm abi. Amiralin anahtarı ne işe yarıyor? Amiralin anahtarı. Amiralin anahtarı derken tekrardan şöyle geleyim. Kamuflaj biletleri var. Kaynak sınırsız, heykel, yaşam, parçacık. Amiral anahtarı hangisi? Şeyle alakalı. Karargahla alakalı ve neyle? Savaş gemisiyle alakalı. Onu bilmiyorum. Şimdi ben hep son seviyelerde yakalandığım için o amiralin anahtarını hiç kullanmadım. Evet. Adnan abi operasyonda neden hiç sonuncusunu açmıyorsunuz? Sürekli dubleks açıyorsunuz. Da merak ettim. Sonuncusu derken
Zaten en son duplex var. Duplex'in üstünde herhangi bir operasyon yok arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim size. Yani Süs Seferi, Erkenci, Venüs Kapanı, Hepten, Uzun Boyun, Charleston, Kağıt Şerit, Tank Tangosu, Demir Testere, Üst Dudak, Borut Fıçısı, Mambo, Ekşi Üzümler, Darboğaz, Kav, Foxtrot, Kale, Dar Geçit, Biz, Çıkmaz Sokak, Derin Kesik, Büyük Saldırı, Sahipsiz Umut ve en yüksek şu an maksimum dubleks var. Dubleksin üstü en azından şimdilik yok. Hakan Altun demiş. Amiral'in anahtarı seviye gerektirmeden yükseltme yapmayı sağlıyor. Anladım. Abone sayısı 10.000 olduğunda söylediğim gibi hep söylüyorum. Sıfırdan hesap açacağım. O zaman sizin dediğinizi ben de yaşayacağım. Yani karargah yükseltmek için tecrübe puanına ihtiyaç kalmadan amiralin anahtarını kullanarak istediğimiz gibi karargah yükseltebileceğiz. Murat Evren. İyi mi Murat? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben gene mi yanlış anladım? Neyse. Tamam. Emir sen anlatıyorsun. Tamam. Tamamen savaş gemisiyle alakalı bir durum. Normal adayla alakalı bir durum değil. Aleyküm selam Eren. Hoş geldin. İyiyim. Teşekkürler. Şimdi gençler yavaş yavaş şu etkinliğimize bakalım. Ne dedik? Şok bombası, yayılım artı topçu birliği gibi yetenekler nereye eklenmiş arkadaşlar? Adaya eklenmiş. Şuradan bir göndereyim bakayım piyadeleri. Şok bombası nasıl bir hareket edecek bir görelim. Of of of. Eyvah eyvah eyvah. Tamam. Aha süper savaşçı da var. Gönder. Şimdi ilk aşamalar kolay olur. Arkadaşlar şöyle güzel ödüller geldiği zaman reklam izleyeceğim. Kusura bakmayın. Biraz oyun oynayalım. Eskilerden Atari'lerde bol bol oynardık bunu. Hemen oyun bitti, bu kadarmış. Süresinin bitmesini bekleyelim. Tam ekranda değilim, pardon. Şöyle tam ekran yapayım. Ben unutmuşum onu ya. Tamamdır. Gördünüz mü? Daha ilk saldırıdan 2 tane ne kazandık? Neydi o? Güç tozu. Güç tozu kazandık. İkinci aşamadayız arkadaşlar. Ne diyor? Yerleştirebilir taretimiz var. Gambot enerjisi artışı. Gambot enerji artışı büyük ihtimal bu şeyle alakalı. Gambot enerjisi artısı aynı şekilde kabile bonuslarında da var. Yok edilen her bina karşılığında daha fazla enerji kazanır. Yani normalde biz her binayı yıktığımızda 3 adet ne kazanıyoruz? Gambot enerjisi. Ama bu sayede, bu bonuslar sayesinde bu 3 yerine 5 oluyor. Bir de burada gelen bonusu sayarsak herhalde yıkılan her bina için 6 tane enerji kazanacağız. Bakalım ne kadar kazanacağız. Şimdi şok var. Top var. Yaylım var. Vay 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 vay. Şimdi kaç tane? 222 tane enerjimiz var bizim.
3 tane harcayacağız. 219. Evet. 225. 6 tane kazandık. Vay vay vay. %100 enerji kazanıyoruz şu an. Şimdi şurada yayılım var. Şurada bomba var. Şurada şok var. Şöyle göndereyim bakayım. Oha oha oha. Yaylım ateşine bakar mısınız? Daha birinci aşamada. Bunlar da şok bombaları. Yok arkadaş. Bu sefer bayağı bir ilginç olacak. Full lazer oynanmaz. Kesinlikle. Yaylım ateşi bütün lazercileri yok eder. Şok bombası sürekli seni şoklar. Ortada kabak gibi kalırsın. Mecha dede de olur. Ama dedeler zarar görür. Bilmiyorum ki ya, ne yapacağız bu şeyde, ne oynayacağız? Mecha meşale oynarız büyük ihtimalle. Onların arkasına da lazerci koyarız da. Anında ile 40-50 yaparım diye planlamıştım ama 35'e zor gelirim. Vallahi bilmiyorum ki. Çok ilginç. Hız serumu var bu sefer. Evet, gambot, farklı gambot yetenekleri. Burada da ne var? Bomba var. Yine gönderelim bakalım bizim piyadeleri. Eğlenceliymiş ya. Bombanın mesafesine girmek lazım. Girdik. Oha. Şey gibi bu ya. Bizim operasyonlardaki süper havan gibi. Aynen. Mecha meşale iyi gider bunda. Çünkü lazerciler gider. Dedeler gider. Yani yaylım ve atışı, top atışı, artı şok bombası, maşallah. Evet. Sefa. Ulan selam veriyoruz. Almıyor. Adama bak. Ulan Sefa. Aleyküm selam. Bak aldım. O ne biçim mesaj öyle? MK tank. Tanklar yavaş kalır ama. Şimdi bakayım bir deneyeyim. Şuraya tank yapayım. Şuna MK yapayım. Kristal robotlar geliyor. Evet, her aşamada anlaşılan farklı gambot ekstra yetenekleri geliyor. Burada ne var? Yaylım ateşi var. Şimdi şuradan tankı çıkartalım. Meka'yı da çıkartalım. Bakalım Meka tank nasıl olacak? Meka tank. Tanklar geride kalıyor. Ve tanklarla mekalar hemen hemen aynı hizada hareket ediyor. Bilmiyorum ki yani. İyi olur bu. Valla bence eğlenceli. Yani amaç oyun oynamaksa, amaç sıralamaya girmemekse, yani amacımız sıralamaya girmek değil. Zaten ben sıralamaya girmek gibi bir derdim yok. Şuradan MK meşale yapayım. Burada da yaylım ateşi var.
Mekalar da yavaş kalıyor. Gerçi bu ilk aşamalar kolay olduğu için böyle. Of. İlerleyen seviyelerde bu taretlerin sayısı artacak adada. Tank hızlandırma var. Aldım arkadaşlar. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi biraz yavaş kalıyor ama şimdi gerçi bu ilk seviyeler kolay olduğundan dolayı, basit olduğundan dolayı bakın burada tank hızlandırıcısını açtım. Gambot enerjisini açtım. Lazercilerin hasarını da açtım. Zoka kolay kolay kullanmayız ama patlayan robotlarımız var. Burada ne gelmiş? Şok gelmiş. Top gelmiş. Lazerci göndereyim. Dur bakayım. Bir gemi lazerci yapayım. Şurada bomba var. Şurada şok var. Aha şurada da yaylım var. Lazerci şu köşeden göndereyim. Vah, şoka bak. Emir, senin lazerciler gitti. Sorun değil Sefa. Sıkıntı yok. Berk, hoş geldin. Meka helikopter. Erbüllet fena iş yapar. Ha, doğru söylüyorsunuz bak. Ha, ama şu da var. Bu top atışları ve yayılımlar helikopterleri görüyor mu? Hakikaten ha, onu denemek lazım. İyi akıl ettin ha Berk. Teşekkürler. Dur bir de onu deneyelim. Aynen bir de onu deneyelim. Burada da ne var? Oo, uzaktan eli geçirme. Çok güzel. Şu şeyde de operasyon saldırısında da gelse iyi olacak. Ama çok dibine gelmiş ya. Dur bakayım. Oha. Topçu birliği görüyor. Oho, yaylım ateşi de görüyor. Eyvah. Arkadaş bu ne ya? Biz kimden kaçacağız burada? Yani isabet ettiremiyor. Ettirememesinin sebebi bizim birlikte hareket ettiği için öyle. Bizim birlikler hareket etmese anında yok edecekler. Bir de bunlar daha birinci aşamalar arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda bu taretlerin sağlıkları ve hasarları ne olacak? Artacak. Kalkan. Biz ne kullanacağız lan burada? Hadi dedeleri kullanalım. Şuraya da şu bombacıları yerleştirelim. Bir de onlarla deneyelim. Nerede bizim taretler?
Biri şurada. Biri burada. Tamam. Şuradan dedeleri gönderelim. Ama burada şok var. Of. Tamam. Şu dedeleri bir öldüreyim ben. Şu el bombacılarını deneyelim. Acayip yakalıyorlar ya. Tamam. Hakan Altın abi, canın yüksek birlikleri kullanman lazım. Başka türlü olacak iş değil. Aynen. Yani burada en güzeli meşale kullanacağız bol bol. Meşale MK ağırlıklı olarak. Yani tabiri caizse birçok askeri denedik. Hadi ne denemedik? Zoka denemedik. Zoka'yı da deneyeyim. Savaşçılar denemedik. Gerçi savaşçılar kullanılmıyor da. Evet. Mecbur meşale yapacağız. Şimdi bir müddet full meşale gideceğiz arkadaşlar. Kahraman olarak da bulleti sataşmasını mı tercih edelim? Enerji mi bilmiyorum ki. Enerjiyi tercih edelim. Evet. Mehmet Güneş günaydın. Kolay gelsin Adnan Bey. Teşekkür ederim Mehmet. Hoş geldin. Kadir Emircan'dan. Abi savaşçı kullan. Savaşçı kullan. Tamam hadi bir gemi savaşçı yapalım. İlk aşamalarda sıkıntı yok. Hadi bir gemide Zoka yapayım. Böylelikle hemen hemen bütün askerleri test etmiş oluruz. Ne varmış? Uzaktan canlandırma. Şok. Şok. Şuradan da zokaları göndereyim. Tamam. 1905 Galatasaray. Günaydın Adnan abi. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet. Başka. Şu mayınlardan kurtulayım. Hakikaten ya. Bu taretler
ilerleyen seviyelerde harbi can sıkıcı olacak. Şimdilik eğlenceli de. Neden? Rahat rahat alıyoruz. Şöyle canlandırma yapalım. Evet, Mehmet Güneş, Adnan Bey, senin Erbullet canı çok aşırı fazla. Ama heykel desteği de var arkadaşlar. Bende heykel var, toz var fakat 3000 geçmiyor. Seviyesi de önemli arkadaşlar şimdi. Göstereyim. Birkaç gün önce cephanelik artık kahraman kulübesi buraları komple gösterdim arkadaşlar. Yani seviyeleri, bütün birliklerin, askerlerin seviyelerini merak edenler, maksimum seviyelerini merak edenler izleyebilirler o videoyu. Burada önemli olan kullandığınız birliğin seviyesi. Maksimum seviyesi arkadaşlar 14. Maksimum sağlık 49.000. Maksimum hasar 1800. Bende heykel desteği var. Bir tane heykelim var arkadaşlar. Sağlık heykeli. Birden fazla sağlık heykelim yok. Birden fazla sağlık heykelim olsaydı yani tabiri caizse Erbullet neredeyse ölümsüz olurdu. Bende daha çok Gambot heykelleri var. Bir tane sağlık heykeli var. Mesela birden fazla sağlık heykeli kullananlar var. Gambot heykellerini azaltıp onun yerine hasar koyanlar var. Bu tür durumda artık o kişiler, özellikle yengeç hesabı olan arkadaşlar var. Mesela bizde de var bir tane arkadaş, yeni gelen Ahmet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşın 1, 2, 3, 4 tane sağlık heykeli var. Bir tane Gambot var. Ne etti? 5. Geri kalan 8 tanesi hasar. Şimdi bütün zaten mevcut haliyle bile gereğinden fazla sağlık ve hasara sahip oluyorsun. Bir de bunları tozladığınızı düşünün. Artık o bullet ne olur? Tankı bile devirir yani. Şimdi gözcülük yapalım. Buradan da bir gönderelim bakalım savaşçıları. Şuradan da Zoka gönderelim. Vallahi hep benim suçum Mehmet. Benim yüzümden bütün jetonlarınızı harcadınız. Cezayı bana kesin. Faturayı bana... Aslında ben faturayı Emir'e keseceğim de. Emir bana söyledi, ben de size söyledim. Evet, Bullet'i gönderelim. Şimdi oyunun sayfasına girerseniz, biraz önce gösterdim. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Yani sonar operasyonlarına ait oyun bilgilendirme sayfasında maalesef aynen şöyle yazıyor. Biriktirdiğiniz, kazandığınız jetonlarınızı sezon sonuna kadar harcayın. Sezon sonunda sıfırlanacak yazıyor. Ama sıfırlanmadı. Yani Supercell beni kandırdı. Emir de beni kandırdı. Ben de sizi kandırdım. Aha, bir tane daha toz geldi. Güzel. Şimdi nerede bizim şu kötülük dükkanı? Evet, burada. Evet, şeytani bakkalımızdan girdiğimizde sonar dükkanına, dediğim gibi, biriktirseydik, harcamasaydık, herkes ihtiyacına göre alır, da ayrı mevzu. Ya sınırsız inşaatçı alırdık ya da %100 kaynak ödülü. Ben olsam hangisini alırdım? Yengece göre hesaplarsan
sınırsız inşaatçıyı tercih ederdim. Ama yengece göre hesaplamazsam kaynak katlayıcısını tercih ederdim. Şimdi şunları bir alalım. Artık standart bir şekilde saldırılarımıza ne yapalım? Başlayalım. Evet, 11. aşamadayız. Ne geliyor? Yerleştirilebilir taret geliyor. Gönder gelsin. Buraları basit. Evet, yaylım ateşi ve topçu birliği var. Benim hesap full sağlık ve hasar. Nasıl full sağlık? Ne yaptın? Gambotları harcadın mı? Bizi bitirdin abi. Ay ay ay. Arsız balıkçı. Profil fotoğrafım nasıl? Kanalına gittiğim. Oradan bakayım. O ne lan öyle? Rüyamda görsem korkarım. Şimdi bakın gençler, şuradan tekrardan göstereyim. Şurada evet. Sonar Ops. Şöyle aşağı doğru inin. Bakın şurada important yazan kısmı İngilizcesi böyle ama dur. Hemen onu Türkçe'ye çevirelim. Pardon. Ekran alıntısı yapalım. Bir saniye. Ya Windows'u güncelledikten sonra bazı özellikler değişmiş. Şuraya şöyle bir kopyalayayım. Tamam. Bunu kaydettiğim. Tamam. Güzel. Şuradan bir çıkayım. Bir saniye. Evet. Çevirici diyeyim. Güzel. Bakın arkadaşlar şimdi. Biraz önce kopyaladığımız resmi ekleyelim. Resim bu. Çevir diyelim. Ne diyor? Önemli. Sonar coinleri etkinlik sonunda sona erer. Süre dolmadan hepsini kullandığınızdan emin olun. Bir sonraki sonar operasyonuna aktarılmazlar. Ne diyor? Etkinlik sonunda süresi sona erer diyor. Bir sonraki etkinliğe kadar demiyor. Yani etkinlik kaç günde? 10 gün. 10 gün içerisinde bir şekilde harcayın diyor. Biz de maalesef buna inanarak, güvenerek hareket ettik. İşte son pişmanlık fayda etmiyor. Ataberk hoş geldin. Şimdi burada ne var? Topçu birliği var. İlk aşamalar kolay, sıkıntı yok. ...3x mi yapayım? Hadi 3x yapayım. İlk aşamada kolay çünkü. Hızlı hızlı geçin. Oo, neredeyse her aşamada ne veriyor arkadaşlar? Siz söyleyin. Neydi onun adı ya? Toz veriyor. Güç tozu veriyor. Her aşamada veriyor maşallah. Yaylım ateşi var.
Güzel. Evet. Boş hesap. Abi 30'da takıldım. Seni bekliyorum. Engap prototip. Prototip mi kullanayım? Prototipleri burada pek kullanmıyorum ya. Ha, ilk aşamalarda kullanayım. Sıkıntı değil. Bir tane ne kullanayım? Bunların seviyeleri düşük. Bir tane patlayan piyade kullanayım. Hadi bir tane ağır helikopter kullanayım. Bir tane lazatron kullanayım. Bunların seviyeleri gerçekten düşük arkadaşlar. Ama siz öyle istediğiniz bir tane böcek atar kullanayım. Bir tane hızlandırıcı kullanayım. Bir tane dede kullanmayayım. Operasyonda 4 gemi kalmış. Onu da operasyona saklayayım. Karpuzcuyu operasyona saklayayım. Evet. Hadi bakalım. 14. aşamada bütün protoları deneyelim. Şuradan bir göndereyim. Bizim sağlıkçıları yanlış yerden çıkarttık. Evet. Sol tarafta böcek atar ve lazatron. Sağ tarafta patlayan piyadeler ve zırhlı helikopter. Bunların seviyeleri düşük arkadaşlar. Ama sonuçta şu an MG olarak aşamalarda düşük olduğu için sıkıntı değil. Vay. İşte bunu sevmiyorum ya. Şuna bak. Hepsi gitti. Hepsi gitti. %15'teyiz. En çok sevdiğim Gambot yeteneklerinden birisi. Buz bombası. Harika ya. Evet. Ekrem Efe. 12 kırmızı bir mor heykel kullanıyorum. Aynen. Yengeç hesabı olanlar genelde öyle yapıyor. Karpuzcuları kullanmam ya. Mehmet Barış. Aleykümselam. Karargahı 21 yaptım. Cephaneliği 21 bir yaptım. Tebrikler. Yengeç'te de 21'e geldim. 21 ile ilgili bir takıntı var herhalde. Şimdi abi Diyarbakırlıyım belli oluyor. 21. 99-2010 11 yıl Diyarbakır'da görev yaptım. Merkezde 11 yıl kaldım. Abi sence kaçıncı seviye kadar yolu var Megengec'in? Valla geçen sefer demeyeyim de bundan 3-4 ay öncesindeydi galiba. Vatandaşlar 800-900 seviyeye kadar çıktıklarını biliyorum. Yani bir şekilde sonu yok gibi bir şey. Mehmet Güneş %100 ganimet aldım demiş. Of. Desene depolar dolacak taşacak.
Evet. Sınırsız inşaatçı da olsa güzel olurdu. Sınırsız inşaatçı, ha doğru. Ganimetleri o şekilde harcardın. Kaktüs yapmıştı değil mi onu? 800-900'e kadar gitmişti. Uzaktan canlandırma. Ha, her aşamada Gambot yeteneği var. Güzel. Burada ne var? Şoklar var. Of. Sonar dükkan duruyor. Dolandırıldık gene. Ali. Ah, Ali ah. Ataberk. Abi o top şokunu falan ben yeni gördüm. Onlar ne işe yarıyor? Gözcülük yapayım. Bakın burada ne var? Bunlar yeni gelen taretler, savunmalar. Top yaylım ateşi yeteneği. Başka var mı? Yok. Ha var. Top şoku demiş. Bunlar normal bizim Gambot yeteneklerindeki yeteneklerin aynısı. Şurada bizim Gambot yeteneklerimiz var. Topçu birliği. Ne yapıyoruz? Atış yaparak hasar veriyoruz. Aynısını bu sefer bize yapıyorlar. Yaylım ateşi. Ne yapıyoruz? Atış yaparak hasar veriyoruz. Şimdi aynısını yengeç yapıyor. Şok bombası. Ne yapıyoruz? Şokluyoruz. Aynısını bu sefer yengeç yapıyor. Kabul edelim. Evet, eski arkadaşlardan. Şöyle bir bakayım tekrardan. Evet, Efe. İsimleri unutmamak için kaydediyorum. Efe hoş geldin. Güzel. Şimdi 17. aşamadayız. Tekrar gözlülük yapalım. Bakın buradaki ne dedik? Neredeydi o şu? Evet. Şok bombası bizi şoklayacak. Aynı bizim Gambot yeteneklerindeki şok gibi. Bakın saldır diyorum şimdi. Şurada şok bombası kullanıyorum. Ne yapıyorum? Şokluyorum. O da aynı şekilde bizi şoklayacak. Sonra topçu atışı yapıyorum. Zarar veriyorum. Bakın patladı gitti. O da aynı şekilde topçu atışıyla bana zarar veriyor. Ya da yaylım atıyorum. Karşı tarafa zarar veriyorum. Bakın o da yaylım atarak bana zarar veriyor. Ve şok bombası. Yani bizim Gambot yeteneklerini kendisi kullanıyor. Bize karşı kullanıyor. Evet. Ataberk teşekkürler rica ederim. Lan, bir sonraki sezon lazercilerle mi saldıracak? Dondurucu lazerci. Vay vay vay. Niye olabilir aslında. Ben olsam bir sonraki sezonda şey yaparım ha. Hakikaten bak ilginç bir fikir geldi aklıma. Gravürcüyü devreye sokarım. Gravürcünün şu savunmaları var. Topraklama, kalkan, aşırı hız, enerji emici, sağlamlaştırma, aşırı ısınma, destek, zihin bulanıklığı, modifiye işi, sekte, zihin kontrolü, sigorta. Sigorta önemli değil de sigorta hariç diğerlerini her aşamada farklı farklı kullanırım. Sonraki yengeçte kesin yengeçten önce kalkan yine bir tur tokatlanır. Ekrem Efe hoş geldin tekrardan. Evet.
Ataberk Özkan sıkıntılıymış Adnan abi bu yeni. Evet. Bakın aşamalar arttıkça sağlıkları da artıyor, hasarları da artıyor. İşin kötü yanı. Ve sayısı da artıyor. Bakın. Önceden bir tane vardı. Sonra 2 tane 3 tane derken bakın şimdi kaç tane var adada. Ve ilerleyen seviyelerde daha da artacak. Hakikaten harbi sıkıntı yani. Mehmet Barış, köyünü incelemek isterdim de şimdi etkinlikle ilgilenelim daha çok. Şimdi köy incelemesi yaparsak etkinlik ikinci planda kalacak. Ya da yayının sonuna doğru diyeyim. Yani söz vermeyeyim yine de çünkü biliyorsunuz özellikle yengeç yayınları çok uzun sürüyor. Daha biz 20. aşamaya anca geliyoruz. 100'e kadar gidiyoruz biliyorsunuz. Evet, yaylım ateşlerimiz var. Şu ortadan çıkayım da çift taraflı yaylım aslında bir görelim. Sana bir şey olmaz da bizi yakarlar diyorsun. Ya işte değişik bir fikir. Niye olmasın? Bir sonraki yengeç etkinliğinde gravür savunmaları devreye girsin. Vay anam vay. Ha, 514 tane enerji var da burada enerji çok. Neden enerji çok? Zaten normal bizim gambot enerjimiz var. Bol miktarda. Zaten bu bir de kabile bonuslar var. İlginç. Bir de oradan geliyor. Ekstra artış. Yıkılan her bina için. Bir de yengecin kendisi zaten %50 gambot enerji veriyor. Yani enerji açısından sıkıntı yok. Ohohoho. Bütün topçular burada. Tamam. Soldan gideyim ben. Bir bakalım topçulara. Bir tane şok var. Bir sürü de topçu var. Ha, şurada da yaylım varmış. Of. Harbi yani burada lazercilerle oynanmaz. Evet. Demledim çayımı. Uzun sürebilir diyorsunuz. Sürecek. Bayağı uzun bir yayın olacak her zamanki gibi. Adnan abi 57 levelim. Karargahım 21. 10 dakikada 21'e geldim. 3x ile 31'de tıkandım. Ha, o 30. ve 31. seviyeler. Gelsin birlikte bakarız, az kaldı zaten. Şurada neler var? Şoklar var, top var, yaylım var. Şu köşeden geleyim de onlar biraz saldırsın bana. Emir sende bir de sağlık heykeli de yok. O kötü işte. Adamlar şokla saldırıyorlar, yaylımla saldırıyorlar, topla saldırıyorlar. Bir de roketler var bol bol.
Yandın. Evet. Miro 414. Full meşale iyidir. Full kırmızı heykel. Şimdi heykeller tamamen sizin zevkinize göre. Eğer yengeç oynayacaksanız, eyvah kaçırdık reklamı. Şimdi tekrar göstereyim, buradaki Ahmet arkadaşımıza hep örnek göstereceğiz. Bakın Ahmet arkadaşımızın heykelleri. Tam yengeçlik. Yengeçlik heykeller böyle oluyor. Bir tane gambot, 4 tane sağlık, ne etti 5. 8 tane hasar maşallah. Bu yengeç heykelleridir arkadaşlar. Yengeçte sıralama yapmak istiyorsanız ya da oldukça yüksek seviyelere kadar gelmek istiyorsanız heykellerinizi böyle yaparsınız. Savunma yapmak istiyorsanız bol bol mavi kullanırsınız. Ama ben hem savunma yapmak istemiyorsanız hem saldırı yapacağım, normal harita saldırısı, hem operasyon saldırısı yapacağım diyorsanız her türlü askeri de kullanacağım. Bakın her heykelle her asker kullanılmaz. Örneğin yengeç heykelleriyle Zoka kullanamazsınız. Çünkü Zoka kullanmak istiyorsanız, savaşçı kullanmak istiyorsanız neye ihtiyacınız var? Gambot enerjiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla onlar da kullanamazsınız. Ama benim gibi yaparsanız heykellerinizi her türlü askeri rahatlıkla kullanırsınız. Her türlü askeri kullanmak için heykel desteğiniz size yeter de artar bile. Hızlandırıcı gelmiş. Güzel. Abi Antalya'da 3 kişi toplandık. Senin Doktor T'yi ayar vermeni izliyoruz. Teşekkürler. Ekrem Efe. Topçu nasıl kullanıyor bu yengeçler? Topçu valla sıkıntı. Ama yine de ilk aşamada kolay olduğu için deneyelim. Topçu, lazer, sıkıntı. Eyvah eyvah. Bakın şunlar var burada. Aha. Biraz sıkıntılı ama neyse idare ederiz. Oo, mekalara iş yapamıyor. Kitlediler. Bu aşamalarda çok zarar görmediler ama ilerleyen aşamalarda topçular gerçekten baya zarar görür gibi gözüküyor.
Evet. Evet Adnan abi, ben birini kaldırdım. Hack yapamam. Hasar kaldırsam saldırı yapamam. Ben gerçekten ne yapacağım demişsin. Vallahi tercih senin. Abi güç taşı heykelim var. Sence işe yarar mı? İyi kötü yarıyor arkadaşlar. Deneyin. Geçen haftalarda bonuslarda güç taşı şansı vardı. İyi kötü işe yarıyordu. Siz de kullanın, deneyin. İşe yarayıp yaramadığını görün. İşe yaradığını görürseniz kullanmaya devam edersiniz. İşe yaradığını görmezseniz, baktığınız pek fazla işinize yaramıyor, ne yaparsınız? Bırakırsınız bir kenara. Kaldırırsınız, onun yerine ne bileyim sağlık koyarsınız ya da hasar koyarsınız ya da gambot koyarsınız. Sıkıntı olmaz. Oy. Bundan sonra artık aşamaları kontrol ederek saldıracağız. Tamam. Güzel. Şöyle bir bakalım. Evet, meşalelerle buraya alırız. Devam. Evet. Ali, normal saldırılarda iş yapar mı abi? 1-4-8. Normal saldırılarda iş yapıyor mu? Tozlarsanız harika işler yapar. Özellikle operasyonlarda full meşale kullanıyorsanız, bir de lazerci kullanıyorsanız örneğin, harika işler çıkartıyor. Yani yengeç heykeli olanlar için söylüyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi artık zayiat vermeye başladık. Şunları harcayayım. Tamam. Yani 25. aşamadan sonra sıkıntı. Şunun özelliğini değiştireyim. Şimdi. Abi gambotla al onları. Ha, şunu hackleyelim mi? Hackleniyor mu? Hacklenme. Oha, taretler de hacklenmiyor ha. Mesela şu hacklenir. Aynen hacklendi. İşin kötü yani hacklenmiyordu onlar. Ancak canlarına bakmak lazım. Yaylım ve top atışıyla inerse iner.
Kaktüs 70'e gelmiş. Aha, sıralamaya mı bakalım bakalım. Kaktüs 70'te. Birinci sıralarda kim var? Vay, Gökhan 59. Sonra 98. Millet 100'e gelmiş lan. Saat kaç? 12. Bir saatte 100'e gelmişler. Ben 100'e gelmek için kaç saat uğraşacağım ya? Yerelde kimler var? Ha, Gökhan 59 var. Birinci sırada. Bizim timde kimler oynuyor? Bir Musa oynuyor, bir Yalçın oynuyor, bir de ben oynuyorum. Vay, Yalçın'a bak, 63'e gelmiş. Ufak şok. Şuradan tazeleyelim. Gözlük yapalım. Oy oy oy. Canları ne kadar bunların? Ya Allah'tan canları çok az. En azından şimdilik. Oraya bir MKD'de yapalım. Şimdi. Şu üçünü bir alalım. Evet, yaylımını aldık. Şuradan bir çıkış yapalım. Güzel. Arkadaş, bunların hepsini de yaylımla almaya şansın yok ki ya. O kadar çok sayılar o kadar çok ki. Şoklaya şoklaya gideceğiz. Evet. Sıralamayı kasmak zor iş arkadaşlar. Yani ben de isterim sıralama da uğraştırıyor. Çok uğraştırıyor sıralamayı kasmak. Mehmet Barış. Teşekkür ederim Mehmet. Abi, Meşale Dede ikilisi iyi midir? Meşale Dede. Vallahi Meşale Dede ben hiç kullanmadım. Ama Meşale Lazer güzel ikili. Yağız Han. Ne yapıyorsun adamım? Oyun oynuyorum. Evet, yavaş yavaş zorlaşıyor. Kesinlikle zorlaşıyor. Yani artık işin şakası kalmadı. Şimdi burada karışık askerle gidebiliriz. Şöyle. ...28'i karışık asker yapalım.
Oha oha. Yaylım ateşine bakar mısınız? Güzel. Otuz'a kadar geldim. Bayağı zorlaşıyor demişsin Muro. Adnan abi, bir seferlik meşale dede saldırısı yapar mısın? Bir seferlik meşale dede saldırısı yapar mıyız? Ha, ama önce bir bakayım da. Oha oha, bu ne lan böyle? Bu ne böyle ya? Arkadaş. Hangi birinden kurtulacağız? Şimdi şöyle 4 tane de dede yapayım. Buradan da enerjiyi seçeyim. Arkadaş, çok sıkıntılı ya. Bu aşamalarda sıkıntı olmayabilir de diğer aşamalar ilerledikçe hakikaten oy 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 oy. Buradaki roket de gitsin. Güzel. Evet, biraz işe yaradı. Evet. Meşale dedeler fena değil. Ama pek iç açıcı değil. Şimdi
Gözcülük yapalım tekrardan. Bakın meşale lazer yapayım. Sonrasında şuradan ya kavan seçmek çok yanlış da. Çünkü kavan meşalelerin peşinden gider. 30. aşama. Evet, sizin takılı kaldığınız 30. aşamadayız şu an. Şöyle bir çıkış yapayım önce. Güzel. Oy oy oy. Burada güzel olan enerjinin bol olması. Evet. Burada güzel olan gerçekten enerjinin bol olması arkadaşlar. Yaylımlar evet küçük birimler alıyorlar. Dedeleri, lazercileri, piyadeleri, ne bileyim zokaları, buna benzer küçük birimleri gerçekten telef ediyorlar. Şimdi şöyle bir saldır diyeyim. Şuradaki roket ve şuradaki yaylımı mutlaka alayım. Neyse ki canları çok değil. Yeni taretlerin canları az. Oha oha oha. Nereden geliyor yaylım? Güzel. Yengeçte maksimum kaça kadar kastım? Vallahi galiba bir ara kolay gelmişti. İşte o zaman herkesin 809 yaptığı zamanlarda ben de 200'e kadar gelmiştim yanılmıyorsam. Yani tam 200 olmadı ama 200'e yaklaşmıştım ben de. Şimdi başka. Ataberk teşekkürler. Tim sıralamasına bak demişsin. Bakayım Emir. Vay Emir başlamış. Kolay gelsin Emir.
Evet Adnan abi, sence anında eğitim fiyatının hakkını veriyor mu? Yani teknik olarak bana sorarsanız çok. Aşırı pahalı anında eğitim. Yanılmıyorsam 400 lira olması lazım. Evet, 400 lira. Ama önceden de bu kadardı. Yani bundan 2 yıl önce de benzer bir fiyat vardı. Atıyorum bundan 5 yıl önce de benzer bir fiyat vardı. Bakın tekrar göstereyim size. Ne kadar? 400 lira. 400 lira ne yapıyor? Yaklaşık 10 dolar falan yapıyor. Yani dolar bazında düşüneceksiniz olayları arkadaşlar. Yurt dışında da şöyle baktığınız zaman denk geliyordur mutlaka. Yabancı YouTuber'ların videolarını mutlaka izliyorsunuzdur. Orada da mutlaka gözünüze çarpmıştır. Yaklaşık 10 dolara maliyeti var. Yurt dışında da bunların. Yani dolar bazında değişen bir şey yok arkadaşlar. Bundan 3 yıl önce de 10 dolardı. 5 yıl önce de 10 dolardı. 10 yıl önce de 10 dolardı. Tek farkı bizim Türklerimiz yerinde durmuyor. Oyundan atma oluyor mu? Şimdiye kadar hiç oyundan atma olmadı. On 10.99 orada. Yani 10 dolar, 11 dolar işte ne bileyim. Yani benzer. Mutlaka orada da zam gelmiştir ama bizdeki gibi değil. Ben de 12 euro demişsin bak yani. O euro hem de. O sen de pahalıymış. 12 euro. Vay arkadaş, bu ne? 32 sıkıntı. 69. 12. Niye? Meşale yani teknik olarak şunu kullanacağız mecbur. Ya yayılımla alacağız ya da şoklayacağız. Tamam. Güzel.
Hakikaten bayağı zorlandık. Bu iş böyle olmaz. Yani 32. aşama harbi uğraştırdı beni. Neyse ki bol miktarda ne var arkadaşlar? Enerji var. Gorbaçov. Abi kabile seviyesi ne işe yarıyor? Soldaki gelişme ve haftalık yenileniyor mu? Bunlar sağdakinin yenilendiğini biliyorum. Şu reklam bitsin. Reklamları mutlaka izleyin. Güzel ödüller geliyor. Kristal veriyor. Ne bileyim güç tozu veriyor. Şimdi şuradaki şeytani bakkaldaki yenilikler. Şu üst taraf haftalık yenileniyor. Alt taraf aylık olarak yenileniyor. 2 gün sonra hepsi yenilenecek. Sonar ne zaman yenilenir onu bilmiyorum. Bu etkinlik daha yeni geldi. Büyük ihtimal bu da aylık olarak gelir diye tahmin ediyorum. Bir de kabile bonusları var. Bunlar da 2 haftada bir yenileniyor arkadaşlar. Her 2 haftada bir yenileniyor. Bilginiz olsun. Yani haftalık değil 2 haftalık. Kabile bonusları 2 haftalık. Süper savaşçımız var. Oy 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 oy. Şunların canlarına bir bakayım. Kapsama alanları da çok yüksek bunların ya. Tamam. Güzel. 33'ü de biraz zorlandık ama geçtik. Yani yaylım şeyler sayesinde, gambot enerji sayesinde biraz rahatladık. Yani gambot enerji gerçekten önemli. Öyle gözüküyor. Şimdi burası. Burayı MKDD ile alır mıyız? Alırız. Mı? Alır mıyız mı? Şu topçu birliğini alırız.
Bir saniye. Başka. Dördüncü kez oyundan attı. Allah Allah. Beni hiç oyundan atmadı şu ana kadar. Abi bu köyler insanın ömrünü tüketir. Ben izlerken bile kötü oldu. Ataberk. Valla iyice zorlaşıyor. Mehmet Barış. Kral Memo. Bir bakayım adana. 1, 2, 3. 3 tane maşallah. Şimdi karargahına bakayım. 21 güzel. Gemilerine bakayım. 20 çok iyi. Bunları da 21 yaparsın. Radar büyük ihtimal 20'dir. Güzel. Cephanelik. O da 21. Gayet güzel. Heykellerine bakayım. Yani teknik olarak ganimet açısından oldukça iyi ama istersen en azından bir tanesini kaldır. Şu kaynak ödüllerinden bir tanesini kaldır. Onun yerine ne koy? Bence hasar koy. Aynen. O zaman daha iyi bir saldırı tekniğin olur. Saldırılarda şöyle yapayım. Tekrardan. Kamera geldi mi? Geldi. Güzel. Sıralamaya bakayım. Emir sen hala alttasın ama yaklaşıyorsun bana. Yavaş yavaş. Şimdi ne dedik şuraya? 34. aşamadayız. MKD'de yapar mıyız? Yaparız. Lazer olur mu? Olur. Meşale olur mu? Olur. Yani ne ararsan var burada. Evet. Meşale yapalım ya. Sıkıntı değil. Ay yanlış yaptık ya. Sis atacağıma işaret attım tekrardan. Eyvah eyvah. Güzel. Evet. Ne diyor? 7. kez attı. Allah Allah. Bak ben hala oyundayım. 1,5 saatten beri hiç oyundan atmadı. Şimdi burası. Burayı da meşaleyle girer miyiz?
Gireriz. Aynen. Meşaleyle dalalım. Şoklardan kurtulmak lazım. Lan enerjimiz bitti. Şoklardan kurtulacağız diye. Arkadaş. Lan şoklar resmen kilitledi beni ya. Şimdi. Of 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 of. Şimdi 36. Şuradaki şoku alırız. Tamam. Çok güzelsin. Harika. Küt küt küt. Şimdi 37. Oy 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 oy. Arkadaş her yerde varlar ya. Bir tane iki tane değil ki ya. Ey ey ey. Şimdi. Yapacak bir şey yok. İkişer ikişer gideriz. Çok da önemli değil.
lazerler varmış burada. Hadi hadi hadi, az kaldı. Güzel. Evet. En sevmediğim ada tasarımlarından birisi. İlerleyen aşamalarda taretlerin gücü, sağlığı çok artacak. O zaman buraya tek atmak sıkıntılı. Ferdi, bu hafta yengeçin ayarı kaçmış. Cehennem gibi her yer. Maalesef. Bu seviyeye kadar iyi kötü idare ettik de bundan sonrası sıkıntı. Arkadaş. Evet. Abi meşale varken meka almak mantıklı değil sanki. Mekaların güzel yanı taretleri kilitliyor. O yüzden seviyorum mekaları. Yani hasarlarından ziyade taretleri kilitliyor olması hoşuma gidiyor. Ama bizim hızlandırıcımız varmış ya. Hiç onu fark etmedik. Harikasın. Olay bu. Güzel. Hadi hadi, yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu ganimetleri harcayalım. Tamam. 40. aşamadayız arkadaşlar. 40. Güzel, burayı da meşaleyle alırız. Şu ikisi var sıkıntı. Buraya şoklarız. Şunu alırız. Şunu şoklarız, şunu alırız. Güzel.
Öncelikli olarak şunu bir alayım. Şuraya bir şok. Şuraya bir şok. Aferin size be. Ve bitti. Ferdi, Çanakkale'nin neresindesin abi? Ben Çanakkale'ye geleceğim kısmetse. Şehitlikleri ziyaret edeceğim. Ben Çan ilçesindeyim. Çanakkale'ye 70 kilometre mesafede. Şehitlikler Karşıyaka'da olduğuna göre, şehitliklere göre düşünürsek 100 kilometre mesafede. Maalesef çok uzak. Ama Çan'a doğru gelirim dersen buyur gel. Birer çayımızı kahvemizi içeriz. Sıkıntı yok. Evet, buraya bakalım. Evet, burayı da lazercilerle alırız. Şu ikisini alalım. Şunları yayalım. Güzel. Harikasın. Şimdi aferin size be. Ve bitti burası. Çok güzel. Adana'dan şalgam getiririm sana diye. Vallahi içeriz. Şöyle acılı acılı güzel olur. Gel gel Emir. Şalgam içelim gel. Süper savaşçımız var. Şimdi şunları şoklarız.
Şunu alayım. Evet, bakın mekalar ne yapıyor? Şokluyor. Mekaların bu yönünü seviyorum. Karetleri kilitliyorlar. Eyvah 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 eyvah. Lazerciler gitti. Mayına bastılar hepsi. Arkadaş. Böyle de olmaz ki ya. Tamamdır. Çikolata getireyim hemen. Evet Emir. Fransız çikolatası getir. Gelirken bol bol Fransız çikolatası getir. Şu an şalgam mevsimi yaklaşmakta. Abi taze taze çıkar. Oo iyi. Taze taze iyi olur. 1905 Adnan abi lazerciler ile ada saldırısı yapar gibi direkt karargah yapar mısın? Meşalede bu pek akıllıca hareket olmaz arkadaşlar. Ama meşalede diyorum. Yengeçte. Çünkü yengeçte çok fazla taret var. Artı canları aşırı yüksek. Yani mesela buraya lazercileri nasıl getireceksin? Bu kadar tareti nasıl şoklayacaksın? Yani sıkıntı. Evet öyle derken buraya da bir bakalım. Buraya neyle saldıracağız biz? Kalkanların canı da çokmuş. Hmm. 27'yi göstersene. 27 kaldıysa göstereyim. Haha 32'den başlıyor. Şimdi buraya şimdi. Arkadaş buraya MKD'de yapayım ya. Lazer çok fazla roket var.
Güzel. Hadi canım benim. Az kaldı. Bitti sayılır. Bitti. Güzel. Biraz reklam izleyelim. Elmas, güç tozu, kristal, buna benzer hediyeler veriyorsa reklamlar izleyin arkadaşlar. Hatta abi 57 levelim, 75 leveli görmem ne kadar zaman alır? Anında eğitimin varsa görürsün. Ha pardon. Yani level olarak 75'i ne zaman görürüm? Ha. Ay 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 ay. İşte onu bilmiyorum. Yani yani 57 75. Emir sen kaçtasın? 55'tesin. 55'ten 75'e gelmek ne kadar sürer Emir? En tecrübeli sensin. Biraz uzun sürer. Hakikaten uzun sürer. Şuraları şoklarsak meşaleyle buraya alırız. Şu şok yumurtaları seçeyim ya. Değişiklik olsun. Arkadaş 40. aşamadayız. 43. aşamadayız. Taretlerin canları çok yüksek ya. Hasarları da yüksek. Bu kadar olmaması lazım ya.
Atabek ne öğretmeniyim? Sanayide çıraklık okulu var arkadaşlar. Orada motor bölümü öğretmeniyim. Hatta abi kırmızı heykeller kahramanlara da etki ediyordu mu? Kesinlikle etki ediyor. Yani sağlık heykeli ve hasar heykelleri kahramanların hepsini etkiliyor. Bakın ekstra bonuslarımız var. Hem sağlık bonusu hem hasar bonusu. Evet. Oyunda en sevdiğim birim ne? Vallahi hemen hemen hepsini seviyorum ya. Lazercilerin yeri ayrı, zokaların yeri ayrı, savaşçıların yeri ayrı, ne bileyim meşallerin yeri ayrı. Şimdi yeni gelen helikopterler var. Gerçekten harikalar. Birlik olarak sevmedim demeyeyim de yeni gelen birliklerden dolayı özellikle meka geldikten sonra maalesef tankın pek hükmü kalmadı. Ama onun dışında kalan bütün birlikler güzel arkadaşlar. Yeter ki hangi adada nasıl bir saldırı yapacağınızı bilin ya da saldırı tekniğini iyi bilin. Sıkıntı değil. Benim videoları izliyorsunuz zaten. Arkadaş bu kadar mayına ne gerek var ya? Ben her grupla saldırıyorum. Her grubun ayrı zevki var. Ama lazercilerin zevki gerçekten farklı. Arkadaş bu nedir ya? Resmen aha oyun kilitlendi. Ulan Emir, ulan Emir. En sonunda bana da bulaştırdın yani. Oyundan atıyor, oyundan atıyor diye bir hal oldun. Eyvah. Tüh. Boşu boşuna bir saldırı hakkımız gitti. Oyunda bir hata var anlaşılan. Şimdi teşekkürler. Şunu üstüne koysun. Dur. Şimdi arkadaşlar tank göstereyim şöyle bir bakalım tanka. Tankın canı çok fazla değil. Hasarı çok önemli değil ama canı çok az. Yani zaten bir de yavaş hareket ediyor. İşin kötü yanı 10.000 canı var. Mesela Meka'ya bakalım. 24.000 canı var. Hasarı ne kadardı? 890. Meka'nın hasarına bakalım. 970. Yani Meka tankın yerini aldı. Sıkıntı o. Yani tankın ya oyundan atılması lazım ya da ne bileyim en azından bir miktar sağlık, bir miktar hasar arttırılmalı ya da bir miktar hızlanmalı. Yani hızlı hareket etmeli. Yoksa mecha var olduğu sürece kimse tankla oynamaz. Yani özellikle yüksek seviyeliler. Tabii ilk aşamalarda mecburen tank oynuyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok. Ama onun dışındaki seviyelerde tank gerçekten hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakayım.
Hele hele operasyonlarda hiçbir işe yaramıyor. Yani ben anlamıyorum. Operasyonlarda gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Şunu enerji içici yapayım. Saldır diyelim. O yüzden mesela operasyonlarda ya da operasyona katılacak olan ya da time gelecek olanları da mutlaka ama mutlaka diyoruz ki tank kullanmayın. Ne yaparsanız yapın, tank kullanmayın. Evet, bulletle tabiri caizse patlattık burayı. Bütün meşaleleri feda ettik. Güzel. Abi benim suçum ne? İkide bir ben oyundan atıldım, ben oyundan atıldım dedin durduğuna emir. Ben en sonunda ben de atıldım yani. Oyun kilitlendi resmen. Çok ilginç. Evet. 46'yı neyle saldıralım? Yalçın, yüze geldim diyorsun. Ay ay ay. Ben daha yarısına bile gelemedim ya. Neyle saldıracağız buraya? Bari taktik ver bize. Gerçi Yalçın'ın heykelleri güzel. Bir bakalım Yalçın heykellerine. Evet. Yengeç heykelleri var. Normal. Şimdi canları çok yüksek ya. Uzaktan canlandırma veriyor.
Şu gravürden kimyayı kapatayım. Zırh seçeyim arkadaşlar ya. Başka türlü olmaz bu iş. Şimdilik zırh seçeyim. Sonrasında sabotaj seçerim. Tamam. Ben şok atacağıma sağlık atmışım ya. Böyle bir şey var mı ya? Kahraman da öldü. Aferin sana. Bir sen eksiktin zaten. Tamam. Güzel. Otuza geldim. Ben de 47'ye zar zor geldim. 136 toz oldu. Kaynak dışında pek bir şey vermedi. Olsun, tozun artmış. Önemli olan o. 47'ye bir bakalım. 47. Benim bu hesabımda kaç tozum var? 6000 tozum var arkadaşlar. Bayağı yüksek. Dekorasyon varmış ya. Gambot mu? MKD'de mi yapayım ya? Lazer mi yapayım? Yoksa yok ya, lazerciler her zaman iyidir. Hadi 47'yi karışık düzenle yapacağım. Tamam, buraya şok, buraya şok, tamam. Tamam.
Aferin size be. Yiyin bitirin. Ah, yanlış oldu. Böcek atacağım, hızlandırıcı attım. Güzel. Evet. Yani ben yaklaşık 10 yıldan beri oynadığım için arkadaşlar. Gerçi diğer hesaplarımda bu kadar yok. Diğer hesaplarımda bazılarında 1500 var, bazılarında 2000 var. Ha, bunda 6000 var. En çok bununla oynadığım için diğer hesapları hep ikinci planda tutuyorum. Ağırlık hep bu hesapta. Ve yaklaşık 10 yıldan beri oynuyorum arkadaşlar. O yüzden normaldir. Ay ay ay. Bakalım bakalım bakalım. 48'i neyle geçeceğiz? Kalkanın canı da çok yüksekmiş ya. Direkt jeneratörler oynasak. Şimdi burası sıkıntılıymış ya. Full tozla istersen geri yedek telin şarj. Şuradan. Eyvah eyvah. Zor. Sıkıntı. Şimdi buraya meşale lazer yapacağım ya. Tamam diyorsun. Canlı mı? Canlı. Saldırımızı yaptık. Şunu bir alalım. Tamam. Hakikaten ha. Allah'tan bu yeni taretlerin canları çok düşük. Hadi bakalım, hadi bakalım. Eyvah, eyvah, eyvah. Kahraman ölmüş. Bu olmadı.
kahraman, ah kahraman ölmeseydi. Hadi az kaldı. Oo, çok iyi. Günde kaç saat oynuyorum? Valla günde en az 2 saat oynuyorum. Bazen 3 saat. Operasyonun şeyine göre değişiyor. Operasyonlar olmasa günde 1 saat yeterli. Ama operasyon olduğundan dolayı bazen 2 saat, bazen 3 saate çıkıyor oyun süresi. Şimdi abi selamlar, seni zor yakalıyorum ya. Bulmuşken sorayım. Şu prototip atölyesinde bir detaylı anlatır mısın? Prototip atölyesi. Burada her hafta ya da 2 haftada bir mi? Diyelim ki haftalık diyelim. Düz hesap. Her hafta buraya farklı farklı birlikler geliyor. Siz bu birlikleri satın alıyorsunuz. Örneğin şunu satın alalım. Bakın. Kimdi bu? Mühendis. Şu depolamaya geldik mi? Geldik. Bakın bir gemi mühendisimiz oldu. Şurada biri yazıyor. Buradan sürekli olarak her hafta gelen birlikleri ne yapıyorsunuz? Bu şekilde satın alıyorsunuz. Sonrasında şurada da cephanelikte ikinci bir bölüm açıldı. Protalar için. Burada da seviye yükseltiyorsunuz. Örneğin ben topçuların, karpuzcuların seviyesini maksimum yaptım. Sonra bu karpuzcuları ne yapıyorsunuz? Normal birlikler gibi proto kısmına gelip karpuzcuyu yerleştiriyorsunuz. Karpuzcuyla oynuyorsunuz. Yani standart birlik seçer gibi sonra ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Ama öncelikli olarak buradan eğitmeniz gerekiyor. Ve maksimum 16 tane, yani tek seferde, bakın şurada da görüyorsunuz, 16 tane üretilebilir diyor. Yani maksimum 16 gemi üretebiliyorsunuz burada geldiği zaman. Bunu yükseltebilir misiniz? 16'dan 30'a yükseltebilirsiniz. Nasıl yükseltiyorsunuz? Bütün gemilere tabii bir sonraki hafta. Örneğin bu hafta ne geldi? Şöyle bir bakalım. Karpuzcu mu geldi? Ya da ne var burada? Robot var. Örneğin tekrardan bir sonraki hafta tekrardan robot geldiğini farz edelim. Robotların hepsini alalım buraya. Pardon, ne oldu? Mühendis mi geldi? Bak, robotları alıyorum. 8 tane robot alacağım. ...16 tane seçmiştik. Pardon. Değiştir. Tamam. Bunları kullanabilirsiniz. Burada 7 gemilik kaldı. Şimdi eğer bir sonraki hafta tekrardan robot geldiğini düşünelim. Yine bu üretim menüsüne geliyorsunuz. Şuradan robotları tıklıyorsunuz. Üret diyorsunuz. 16 tane üretiyor. Yani maksimum 16 üretiyor ama zaten 8 orada vardı. 22 de böyle geliyor. Depoda 22 oluşuyor. 8, 22 daha 30. Toplamda 30 gemilik bir yedekleme kapasiteniz var. Yani ama yedekliğe bir 30'a çıkarmanız için öncelikli olarak gemileri doldurmanız gerekiyor. Gemiler doldurduktan sonra burada yer açılıyor. Şu depoda yer açılıyor. Açılan depoyu ne yapıyorsunuz? Tekrardan burada kuyruğa ekle diyerek dolduruyorsunuz. 22 burada birikiyor. 8 de gemiler var. Toplam 30 gemilik bir yedekleme yapıyorsunuz. Sonra bu birlikleri kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Örneğin herhangi bir üste kullanalım. Bakın. Bu protoların en büyük sıkıntısı, pardon.
Bir seferlik maalesef. Bir kere mahsus kullanıyorsunuz. Bakın ben 8 gemilik kullandım şu an. Ve gemiler boşaldı. Gördüğünüz gibi. Tekrardan şöyle şunlarla doldurayım da. Sonra atölyeye bakıyorum. Evet. 16 tane birliğim vardı. 7 tane kaldı. Yani bu demek yani atölye bu işe yarıyor arkadaşlar. Ama proto biriktiriyorsunuz. Proto eğitiyorsunuz. Her hafta şuradaki protolar yenileniyor. Belki haftaya başka bir şey gelir. Bilmiyorum ne gelirse ona göre biriktirirseniz ben de gelen birliklere göre burada yedekleme yapıyorum. Daha sonra birlikleri de normal cephanelikten yükseltiyorum sırayla tek tek. Sonra işime göre kullanıyorum. Bir kereye kullanıyorsunuz. Maalesef ikinci kez kullanamıyorsunuz. Sonra tekrar üretmeniz gerekiyor ya da bir sonraki haftayı beklemeniz gerekiyor. Böyle bir döngü var proto birliklerle ilgili. Biraz mantıksız, kullanışsız ama yapacak bir şey yok. Eskiden proto birlikler geldiği zaman sınırsız kullanıyorduk. Bir hafta boyunca sınırsız kullanıyorduk. Şimdi tek saldırılık kullanıyoruz. Aradaki fark bu. Şimdi buraya neyle saldıralım ya? Tamam, yine buraya lazercilerle saldıralım. Şurayı şoklarız. Tamam. Şunu alalım. Ha, ben sis mi attım ya? Yaylım atacağım ha. Ve bitti. Güzel. Mekanın açılmasına 400 XP kaldı. Bayağı zorlaşmış, gidip geldim de. Evet Hakun, yani maalesef ilerledikçe zorlaşıyor. Güzel. En azından canları yok. Tekrar söylüyorum. Şu yeni gelen taretlerin canları az.
Hadi hadi hadi. Az kaldı. Çok güzel. Ben Doktor Terror'ı daha çok seviyorum. Eskiden Hammerman da güzeldi de artık Hammerman eskisi kadar güzel değil. Yani niye güzel değil? Bakın Doktor Terror olsun, ne bileyim Hammerman'ın filosu olsun ya da savaş fabrikası olsun. Onlarda ne var arkadaşlar? Seviye düşürebiliyorsun. Ama bu taklit oyunda seviye düşürme yok. Kazandıkça hep bir üst seviyeye gidiyorsun. Kazandıkça bir üst seviyeye gidiyorsun. Yani o kadar çok saçmalamışlar ki. Bak burada yok Allah'tan. Bak burada yok. Şöyle bir saldırayım. Bir sonraki aşamaya bakmak lazım. Özellikle mavi heykellerde gereksiz yere saçmalamışlar. Bir mavi heykeli olan bir ada gelirse karşımıza göstereceğim. Yani operasyon saldırısına benzer saldırı yapmamızı istiyorlar. Gereğinden fazla zorlaştırmışlar. Yani tek seferde bitirme şansın yok belli bir noktada. Tozlasan bile bazen. Şimdi ikinci aşamaya bir bakalım. Mavi var mı? Var. Çok güzel. Bakın. Şuradaki sağlık heykeline %154 diyor. Şimdi normalde bu muhafız. Muhafızlarda maksimum sağlık heykeli atıyorum %13'tür, %14'tür. Hadi bilemedin %15 olsun. 2 katına çıkart 30. Yani burada abartıyorlar. Yani gereğinden fazla abartıyorlar. Hatta bu gene iyi. İlerleyen aşamalarda mavi heykel gelirse şuradaki %200, %300'lere varan sağlık desteği oluyor. Yani operasyonda bile o kadar bazen sağlık desteği olmuyor. Çok saçmalamışlar. Bir de dediğim gibi şey de yapamıyorsun. Şurada seviyeyi de düşüremiyorsun. Zorluk derecesini de düşüremiyorsun. Belli bir noktada tıkanıp kalacağız. Ne olacak bilmiyorum ondan sonra. Özellikle bu Cuma günleri gelen Hammerman'da belli bir noktada maalesef tıkanıp kalacağız. Arkadaş bu ne ya? Evet. Aleykümselam Yunus Emre. Hoş geldin. Şimdi. Vallahi yapacak bir şey yok. Çok ilginç gelmiş ya. Tamam.
roketten. Neyse ki enerjimiz bol. Tamamdır. Güzel. Elimize kolumuza sağlık. Şöyle bir harcayalım. O. Şu bir, şu iki. Şu üç. Buraya full meşale gider. Tamam. Hayda. Oyun gene gitti ya. Bu sürekli bu niye böyle oluyor ya? Boşu boşuna saldırı hakkımız gidiyor ya. Ha iyi almışız. İlginç. Güzel. 52'yi almışız bak. Of of of. Buraya kesin 2 saldırı da alırız. Aynen. Tamam. Tamam. Arkadaş taretlerin canı o kadar çok ki. Biz buraya 2 saldırı değil herhalde 5 saldırıda mı alacağız? Eyvah eyvah eyvah. Yanlış.
Oy oy oy. Yanlış asker aldık. Yine de kontrol edelim. Taretlerin canları çok. Acaba zırh yerine sabotaj mı seçsek? Şurada zırh seçmiştik. Zırh da işe yarıyor aslında da. Onun yerine sabotaj mı seçsek? Tam karar veremedim valla. Neyse, sıkıntı yok. Abi 10.000 abone kaç yılda oluruz? Size bağlı. Mevcut üyeler kanalın reklamını yaparsa çok kısa sürede 10.000'e geliriz. Güzel. En azından iki aşamada bitirdik. Oo. Alırız burayı da. Yalnız şunu bir alalım. Çok güzel. Ve bitti burası da. Güzel güzel güzel. Küt küt küt.
güzel gidiyoruz. Oy oy 55 bitti. Aferin. Devam. Zaten belli bir noktadan sonra adalar bir şekilde kendini tekrarlıyor. O güzel bir ada daha geldi. Şimdi buraya 2 meka 2 topçu, 2 meka 2 topçu. Evet. Tamam. 2 meka 2 topçu hallederiz burayı. Tamam, burası da bitti sayılır. Hadi bir tane daha şok gel. Küt küt küt. Eyvah eyvah. Gene geldi bizim gıcık ada.
arkadaş. Hadi. Tamamdır. Vay be. Kanalın ismi nereden geliyor? Adnan Bakkal. Benim adım Adnan, soyadım Bakkal. Oradan geliyor. Yani soyadım Bakkal. Mesleğim bakkal değil. Yine benzer bir şekilde. Meslek öğretmenlik arkadaşlar. Üst taraflarda mesajlarda var. Ama yine de söyleyelim. Meslek öğretmenlik sanayide çıraklık okulu var. Çıraklık okulunda öğretmenim arkadaşlar. Şimdi. Yok. Şöyle dede yapacağız. Tamam. Şunları meka yapacağız. Tamam. Oy. Tamam. Lazer sıkıntı. Eyvah. Sol taraf fena dağılmış. Ve bitti burası. Güzel. Hoş geldin Mehmet. Evet. Ne diyor? Usta öğreticilik için kaç gün gelmemiz lazım? Usta öğreticilik için arkadaşlar gün, yani şimdi kendimize göre söylüyorum, bize göre söylüyorum. Farklı illerde, ilçelerde nasıl uygulanıyor onu bilemem. Usta öğreticilik için başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra yaklaşık 1 hafta 2 hafta bir süresi var onun. O süre içerisinde eğitim videoları var. Onları izliyorsunuz. O eğitim videoları izledikten sonra da sizi okula çağırıyorlar ve okulda sınavınızı oluyorsunuz arkadaşlar. Yani yaklaşık 2-3 hafta sürüyor. Öyle diyeyim.
Eyvah eyvah. Arkadaş. Ben niye heyecan yaptım bu kadar ya? Hadi bitti bitti bitti. Kamu arkadaşlar, sanayide Milli Eğitim'e bağlı çıraklık okulu arkadaşlar. Orada öğretmenim. Evet, MG geçti, 60'a geldik. Oh, yeter mi bu kadar? Yorulduk biraz. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Fırsat bulursak hafta sonu tekrardan görüşürüz inşallah. Motor bölümü arkadaşlar. Sanayide motor bölümü. Yani aklınıza takılan bir soru varsa meslek eğitimle ilgili, çıraklıkla ilgili buyurun sorun. Sağ ol Onur. Teşekkür ederim. Sağ olun Encip. Abi selam. 57 seviyedeyim. 27 aşamaya kadar geldim. 36 hakkım daha var. Vallahi harikasın. Benden iyisin Cihan. Beceri sınavı oluyor. Yani normal hem öğrenciler zaten dönem içerisinde normal derslere girdiği için yazılı sınavların ders içi oluyor. Ekstradan da beceri sınavları oluyor, kafalık ustalık. Ama dışarıdan başvuranlar için hem yazılı sınav var hem beceri sınavı var. Beceri sınavını biz yapıyoruz. Yazılı sınavı e-sınav sistemine tabi. Onu e-sınav merkezleri var. O e-sınav merkezlerine gidiyorsunuz. Aynı ehliyet sınavlarına girer gibi orada yazılı sınavınız oluyorsunuz. Sonra bize geliyorsunuz. Biz de sizin yapıyoruz. Uygulama sınavınızı yapıyoruz. Beceri sınavınızı yapıyoruz. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yani kafalık belgesi ise kafalık, ustalık ise ustalık belgesine sahip oluyorsunuz. Usta öğreticilikte beceri sınavı yok. Sadece yazılı sınav var. MK üretim dersi var mıdır? MK, meşale, onların hepsinin dersi var. Evet arkadaşlar, var mı aklınıza takılan başka? İlla oyunla olacak diye bir kaydı yok. Yani ustalık, çıraklıkla ilgili de. Torpille geçme şansımız olur mu? Yani şöyle, torpille demeyelim. Yani ben kendi sınavlarım için söylüyorum. Mümkün olduğunca kolay soruyoruz. Yani zaten atıyorum kalfalık belgesi ya da ustalık belgesi için düşünecek olursanız beceri sınavlarında zaten yaptığınız işi soruyoruz. Ama e-sınav merkezlerindeki sınavları biz hazırlamıyoruz. Onlar aynı ehliyet sınavı gibi düşünün. Herkes giriyor ve onu merkez hazırlıyor. Ve ehliyet sınavına girdiğinizde nasıl bir muameleyle karşılaşıyorsanız aynı şekilde e-sınav merkezlerinde ustalık ve usta öğreticilik sınavları için de aynı muameleyi karşılaşıyorsunuz ve bilgisayarın karşısında tek başınasınız. Usta öğreticilik mutlaka alın. Sınavlarda kıyak olmuyor arkadaşlar. Yani e-sınav merkezinde sınavlar, sen tek başınasın bilgisayarın karşısında. Bilgisayarın karşısında sana soru geliyor. Sen işaretleyip geçiyorsun, işaretleyip geçiyorsun, işaretleyip geçiyorsun.
Doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır kalıyorsun. Ama uygulama sınavlarında ufak tefek toleranslar tanınıyor. Ustalık belgesi, usta öğretici belgesi, kalfalık belgesi ne işe yarar? Hemen kısaca açıklayayım size bakın. Herhangi bir iş yerinde çalışmak istiyorsanız kalfalık belgesi şart. Resmi olarak kalfalık belgesi yoksa çalışamazsınız. Kendinize ait bir iş yeri açmak istiyorsanız ustalık belgesi şart. İş yeri açmak için ustalık belgesi yoksa iş yeri açamazsınız. Bunlar ben işin resmiyetini söylüyorum. İş yeri açtınız, yanınızda eleman çalıştıracaksınız. O zaman da usta öğreticilik şart. Yanınızda eleman çalıştırmak istiyorsanız usta öğreticilik almak zorundasınız. Bunlar işin resmiyeti arkadaşlar. Ömer, evet Mehmet ne güzel. Tanıyor musunuz abi? Estağfurullah. Evet, var mı aklınıza takılan başka? Sorun arkadaşlar, sıkıntı yok. İlla oyun oynayacağız diye bir kaydı yok. Yoruldum zaten oyun oynamaktan. Onun dışında aklınıza gelen sorular varsa onları sorun. Evet. Kristal deposu da doldu. Ganimetler harcayacak yerimiz yok. Hatta günde 10-15 tane shorts asarsan kanal uçar. 10-15 tane short mu? Ben bir tane bile atmaya vaktim olmuyor bazen. Kalfalık belgesi, ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi ömürlüktür arkadaşlar. Yani süresiz. Yarın kaç gibi açarım bilmiyorum. Duruma göre hareket ederim. Şimdi misafirlerin gelme ihtimali var. Misafirler gelirse sıkıntı. Gelmez ise zaten bildirimlerde görürsünüz. Sıkıntı olmaz. Hayır, belgeleriniz iptal olmaz arkadaşlar. Çalışsanız da çalışmasanız da belgeleriniz iptal olmaz. Onları almışsınız bir kere. Aynı şey gibi düşünün. Ehliyetiniz var ama arabanız yok. Ehliyet iptal olur mu? Olmaz. Ustalık kalfalık belgeleri de öyle. Kendinize ait iş yeriniz olmasa bile ya da herhangi bir işte çalışmasanız bile eğer aldıysanız onlar ömür boyu sizdedir. Uzun bir videoyu rastgele 15 parçaya böl, bir tanesi viral olur. Olabilir. Şu an çıraklık eğitimlerde lise diploması veriliyor. Yani meslek lisesi diploması veriliyor. Hangi bölümü seçtiyseniz, bilgisayar seçtiyseniz meslek lisesi bilgisayar belgesi alıyorsunuz. Diploması. Örneğin kaynak seçtiyseniz meslek lisesi kaynak bölümü diploması alıyorsunuz. Yani hangi bölümü seçerseniz seçin çıraklıklarda artık lise diploması da veriliyor. Yani lise diploması almak için diğer liselere gitmenize gerek yok eğer çalışıyorsanız ya da çalışmak istiyorsanız. Hem çalışıp para kazanırsınız, mesleğinizi öğrenirsiniz hem de 4 yıl sonra mezun olursunuz, lise diploması alırsınız. Evet, short videolar çok izleniyor. Gerçekten çok izleniyor. Ben de onu fark ettim. Yani normal bir video atıyorum 500-600 izleniyor. Short atıyorum 1000 izleniyor, 2000 izleniyor, 3000 izleniyor. Sınava girmeden vermezler. Onun mutlaka bir şekilde telafisi olur ama sen yine de bir git meslek eğitime sor. Yani benim şöyle şöyle belgelerim var. Mutlaka ortaokul diploması vardır. Ustalık belgesi de var. Lise diploması almak istiyorsanız yani bu şartlarda hemen şimdi gidin. Kayıtlar başladı çünkü haftaya okullar açılacak. Okullar açılmadan kaydınızı yaptırın. Telafi eğitimi diye bir eğitim var. Yaklaşık 1 yıl sürüyor. O eğitime katılırsınız. Saat 5'ten sonra uzaktan eğitim olarak veriliyor. Ama tekrar söylüyorum ortaokul diploması şart, ustalık belgesi şart. Bu ikisi varsa elinizde lise diploması almak için yani Endüstri Meslek Lisesi diploması almak için başvurunuzu yapın.
Usta öğreticilik ne zaman başlıyor? Usta öğreticilikler için bir süre yok. İstediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Usta öğreticilik şöyle çalışıyor arkadaşlar. Birincisi belli bir sayının toplanması gerekiyor. Yani sınıf açılması için. Örneğin en az 12 ya da 15. 12 ya da 15 kişi ulaştığı zaman başvuru sayısı sınıf açılıyor ve eğitimler başlıyor. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra sizi sınava davet ederler. Yani bizdeki çalışma mantığı bu arkadaşlar. Benim meslek motor arkadaşlar. Motor üzerine. Çıraklıkta. Yani yine de aklınıza takılan varsa sorun. Yani yaklaşık 25 yıldan beri ben çıraklıktayım. İyi kötü idareci değilim ama işleyiş hakkında bilgi sahibi birisiyim. Size yardımcı olurum yani. İstediğinizi sorun çıraklıklarla ilgili. Evet. Başka soru yok anlaşılan. Evet, videomuz burada son bulsun. Etkinliğimiz de burada son bulsun. Eğer bir aksilik olmazsa yarın ya da yarından sonra kaldığımız yerden yine devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Fırsat bulursam yine canlı yayın açarız. Ve bir sonraki yayında ya da videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.